Dostlar selam. Yeni E3008'in içerisindeyiz. Peugeot Göral'dan teslim aldık aracımızı. İncilimiz için bize verdiler sağ olsunlar. 21 inçlik kadran ve multimedyasından cam tavanına kadar her şeyini anlatacağım sizlere. Ama anlatmadan önce ufak bir intro. Sonra tekrar beraberiz. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Introdan sonra görüşürüz. Yani 3. jenerasyon olan yeni 3008 eski yani 2. jenerasyonuna göre 10 santim uzamış, 5 santim de yükselmiş. Yani 2 santimde bir genişlik yapmış ama 2 santimlik bir genişlik çok önemli değil gibi görünüyor. Ama 10 santimlik boyundaki uzama iç mekanda 6 santimlik bir alan yaratmış bizlere. Koltukta oturanlar için bence gayet güzel. Hele ki koltuğun arkasında hemen şurada diz oyuklukları var. Yani koltuk arkası dümdüz inmiyor. Diz oyuklukları olduğu için diz mesafesi gayet yeterli. Ben 1.76 boyundayım. Yani dizlerim hiç değmiyor. 4-5 parmakta boşluk kalıyor arka koltuğa oturduğum zaman. Hazır arka koltuk demişken 3 parça yatıyor. Yani sol, orta ve sağ şeklinde. 60'ı 40 şeklinde değil de 40-40 ortada 20 şeklinde yatıyor arka koltuklarımız. Yani bagajın yükleme alanı yetmediği zaman bu şekilde faydalanılabilir. Bu arada bagaj 520 litre. Çift kademe diye geçiyor ama alt kısımda yani o MDF'yi kaldırdığınız kısımda stepne var. Çok efektif olarak kullanamayabilirsiniz. Siz bagajı normal çift hazne değil de tek kademeli olarak düşünmenizde fayda var. 520 litre bence gayet yeterli. Bu aracımız Allure donanım olduğu için arka koltukta kol dayama yok. Kol dayama olduğu paketler GT paketi ki GT paketinde Alcantara kumaş geliyor. Bu arabada kumaş artı deri yapmışlar. Öbürkinde deri artı Alcantara. Yine GT paketinde de opsiyonel satın alabileceğiniz Nappa deriler var. Fiyat farkını verip Nappa deriyi alabilirsiniz aracınıza. GT paketi ve Allure paketi arasında birkaç donanım ve aksesuar seçeneği var. İçeride koltuklar az önce bahsettiğim gibi Alcantara ve deri seçebiliyorsunuz. Bunda kumaş ve deri seçeneği var. Dikişleri beyaz. GT donanım paketine geçtiğiniz zaman turuncu dikişler geliyor. Bence o da güzel. Allure paketi yetmez mi? Tabii ki fazla yeter. Sonuçta bol oyuncaklı bir araba. Ki 21 inç bir göstergeye sahip. GT paketindeki gösterge 21 inç. Bunda yine dışı 21 inç ama içerisinde 2 tane 10 inçlik ekran var. Çok fark var mı? Bence yok. Ekran parlaklığı olsun, multimedyası olsun aynı zaten. Aracın içinden devam edecek olursak ekrandan bahsettik zaten. Ekran havada duruyor. Hani belki şunun bir lüks olurmuş da GT paketine ekstra olarak şunun yükseklik ayarı alınabilirmiş. Bazı yine araç incelemelerinde kadranın direksiyon tarafından perdelendiği yönünde söylentiler var. Hiç alakası yok. Yanlış koltuk ve direksiyon ayarında direksiyonun gösterge perdeli doğru. Ama ayarlarınızı doğru yaparsanız gayet muazzam. Gösterge paneli demişken göstergenin altı boş. Burada bir ambiyansı yanıyor. Bu ambiyansları seçebiliyorsunuz. 8 renk ambiyans aydınlatması var. Hemen kadranın altında göğsün içinde bir vites seçicimiz var. Artık buraya konumlandırmamışlar. Onun yanında start stop butonu. Sağ tarafında da eye toggles'ımız var. Burası hatırlarsanız daha önceki araç incelemelerimizde sabitti. Buradaki sekmeleri biz kalibre edip değiştirebiliyorduk. Şimdi 5'in yanına sürgü de koyarak bu şekilde artı 5 daha eklemişler. İstediğiniz yine 5 tane standart kalmak şartıyla diğer 5'ini kendiniz kalibre edebiliyorsunuz kullanım şeklinize göre. Benim takıldığım ufak bir konu var. Yani bu araç işi dizaynı ile alakalı. Şimdi burası kumaş. Kapı işleri kumaş. Bura kumaş. Yani bura böyle çok çabuk kirlenecekmiş izlenimi verdi ve temizlemesi kumaş olduğu için bence zor. Biraz dikkatli kullanmak gerekiyor. Hani şu direklerin kumaş olmasını anlarım ki bu plastik. Ama buraları kumaş yapmak çok akıllıca değil. Kullanımdan ötürü tamam buraya çok fazla kolumuz değmiyor ama şurada genelde el kol yastığı durduğu için buralarda aşınma ve kirlenme bence olacaktır. Hani renkten ötürü göstermeyebilir ama şuradaki kumaş seçimi bence yanlış olmuş. Hemen buradan bahsetmişken burada bir elektrikli park frenimiz. Şurada multimedyanın ses açma kapaması, dörtlü, sürüş modu seçici ve hızlı geçiş tuşları. Arka rezistans, iç havalandırma sirkülasyonu, ön rezistans, klimaya hızlı geçiş ve maksimum minimum ayarları butonu var. Yine dokunmatik olarak yapılmış. Şu an Eco moddayız. Şöyle bir spor almak istiyorum. Gaza oturayım mı? Tabii yerlerimiz ıslak olduğu için full patinaj. Şansımıza yağmur başladı. Burada göğsün hemen alt tarafına yer almış bir şarj kısmı var. Telefonunuzu koyup şarj edebileceğiniz ama biraz gömülü. Eğer CarPlay ve Android Auto'dan kablosuz bağlamadıysanız aracınızı, yani oradan telefonu koyup almak biraz sıkıntı olabilir. Bunun yan tarafında da şurada bir gözümüz var. Açılıp kapanabilen. Hatta şöyle bir durumumuz var. Burayı açtıktan sonra buraya üstüne koyduğunuz telefonun buradan içeri düşeceğine dair
bazı söylentiler söz konusu. Şurada sport modu alıp bir kalkmak istiyorum. Hava yağışlı ama. Hem ESP'sini test etmiş oluruz. Kalkamayacağız %90. Çok patinaj yapacak. Ama bir deneyelim bakalım. Araba trafikte çok dikkat çekiyor yani. Hem kasa olarak yeni. Hem renk zaten muazzam. Hadi yeşil. Şu an tam gazım. Tabii ki yerler ıslak olduğu için full patinajdayız. Hala patinaj. Hala patinaj. Yeni bitti patinajımız. Yani o kadar patinaja rağmen çok çabuk yüze çıkıyor. Fabrika verisi 8.8 saniyeymiş bu arabanın 0-100 değeri olarak ama şu an eminim 10 saniyeleri bulmuştur kalkmamız. Kalkamıyoruz çünkü yerler ıslak olduğundan ötürü. Şimdi sürüş modları dedik. Sürüş modlarında şu an sporttayız, biz yine ekomuzu alalım. Sizin kullandığınız moda göre aracın gücünü kısıp ya da açıyor. Sport modda 157 kW'lık yani aşağı yukarı 210 beygire tekabül eden 345 Nm tork da veren bir sürüş seçeneğimiz mevcut. Aracı eğer normal modda kullanırsanız 140 kW'lık bir güç ve 300 Nm'de tork sunuyor size. Ama eko moda alırsanız arabayı 125 kW güç, 270 Nm'de torka sahip oluyorsunuz. Eko modda da çok hatırı sayılır gidiyor yani. Bakın ekodayım şu an. Gayet gidiyor yani. Tabii sportta daha atarlı gidiyor. Evet, gücünden bahsetmişken 73 kW'lık üzerinde batarya var. Bu bataryayla 500 ile 650 km arası bir menzil sunuyor. Şurada biraz oturmak istiyorum. Ara hızlanma gibi yapalım. Vallahi güzel gidiyor. Ya ben bu elektrikli arabaların hızlanmalarını seviyorum ya. Bu arada bize sadece 2 çekeri geliyor. 4 çeker olanı 100 kW'lık bir bataryayla geleceği söyleniyor ama bize gelir mi bilmiyorum. Bu 73 kW'lık bir batarya, o 100 kW'lık yani 98 kW'lık bir bataryayla gelecekmiş ama yani bu 2 çekeri böyle gidiyorsa 4 çekeri nasıl gider bilmiyorum. Tahminimce 400 beygirin üzerinde bir güce sahip olur. Şurada bir gaza oturayım mı? Bakalım ne kadar tutuyor. Yani böyle güç patlaması geliyor ama tabii ESP'si o kadar güzel çalışıyor ki hemen çıt çıt oturtuyor sizi içeride. Bu arada burada 2 tane kulakçığı var. Direksiyonun arkasında yer almış. Rejeneratif frenleme konusunda yardımcı oluyor. Örnek veriyorum, şu an en düşük modda. 2. ve 3. modu aldım. Kendi fren yapıyor. Durdurana kadar fren yapıyor mu bilmiyorum. Bakacağız. Yapmıyor. Belli bir hızdan sonra freni bırakıyor. Zaten amaç adaptif cruise kontroldeki gibi bir fren yapması değil, aracın şarja geçmesi. Bu 3. kademede kullanarak neredeyse tek pedal kullanabiliyorsunuz arabayı. Frene çok ihtiyaç kalmıyor. Hemen direksiyonla devam edelim. Direksiyonun üstü ve tuş takımının olduğu yer piyano bilek kaplı. Tuşlar dokunmatik gibi ama değil, gayet böyle basmatik. Buradan hız limitleme ve cruise kontrolü açıp kapatıyorsunuz. Bu araçta cruise kontrol adaptif değil ne yazık ki. Adaptif olanlar GT donanım paketlerinde var. Eğer adaptif istiyorsanız GT donanım paket alacaksınız. 2108 kiloluk bir araç ağırlığına sahip ama bu 2108 kilonun 520 kilosu batarya. Bataryayı arabanın altına serdikleri için bagajda herhangi bir daraltma yaratmamış. Araç elektrikli olduğu için çok sessiz. Bundan ötürü biraz böyle lastik yuvarlanma sesi alıyoruz ama çok rahatsız edecek bir durumu yok. Şimdi zaten yüksek hıza çıkacağız. Arabada 170'ten limitli diyorlar ama bakacağım kaç yapıyor en son. Yüksek hızda biraz rüzgar sesi vesaire inceleyeceğiz. Şurada bir durup 0-100 yapmak istiyorum. Az önce yerler çok ıslaktı. Böyle bir şansımız olmadı. Arabayı Eko'dan Sport'a alalım. Hemen bir kalkalım, olur mu? Bakalım. Yine sarıyor tabii, yerler ıslak. Bu arada araçta radar ve tabela okuma var. Tabela okumada yoldaki hız tabelalarına göre kadranda uyarısını çıkarıyor. Evet, top speed. Az önce 0-100'e kalktık ve top speed 171. Biraz sanki rüzgar sesi alıyor gibiyim. Ama rüzgar sesi direklerin yapısından kaynaklı değil de aynaların yapısından gibi. Konforu muazzam. Elektriklerinde, Allure ve GT donanımında arkalar bağımsız süspansiyon. 1-2 multi hibrit olanları da yine torsiyon olarak satışta. Kadrana geri dönelim. Birkaç tane seçenek koymuşlar yine. Sinyal ve uzun far kolunun hemen önündeki butona basarak kadranlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Şimdi şuradan başlayalım. Bu kadranda sol tarafta ortalama kullanım hızınız, batarya tüketiminiz ve kalan kilometresi yazıyor. Sağ tarafta da kullanım stiliniz. Eco, şöyle basalım. Power, gazı bıraktım, şarj. Hemen bu butona geçelim. Bu butonda gayet sade. Burada hızı, sürüş modu ve yine kullanım karakterinizi gösteren bir gösterge. Bu kadranda navigasyon. Burada da yine gayet sade. Bence gece kullanımlarına çok uygun. Çok göz yormayacaktır. Şurada yol müsait olursa bir fren testi yapmak istiyorum. Evet, 170'e gidiyoruz. Şuradan. 3, 2, 1.
otomatik yanan dörtlerimiz, hayvan gibi tutan frenlerimiz. Beğendim. Ki üzerindeki lastikler yazlık lastik. Yerler ıslak ve soğuk. Buna rağmen poposu çok güzel dikiliyor. Aracın içinden devam edecek olursak müzik sistemi bu araçta standart gelen bir sistem. Ama GT donanım paketine geçtiğiniz zaman Focal müzik sisteminiz oluyor. Kapı işleri, kol koyma yeri deri kaplı. Buralar dediğim gibi kumaş. Burası yumuşağımsı bir lastik. Burası yumuşak. Arka kapılar da keza aynı şekilde. Üst tarafları plastik, alt tarafları yumuşak sayılır. Aracın arka tarafında kolçağın hemen arkasında 2 tane havalandırma menfezi var. 2 tane USB Type-C, bir tane de 12 volt çıkışı var. GT donanım paketini aldığınız zaman arka koltuklarda ısıtma olduğu için oradan arka koltukların ısıtmasını ayarlayabiliyorsunuz. GT donanım paketinde ayrıca ön koltukta soğutma ve masaj var. Direksiyonda ısıtması var. Tabii Allure donanım paketinde öyle bir şey yok. GT ve Allure farklarından devam edelim madem öyle. GT paketinde arka bagaj elektrikli ama Allure paketinde ne yazık ki düğmeye basıp kendiniz açıyorsunuz. Elektrikli bagajı bence standart koymalılar elektrikli arabalara. Tabi burada viraj testi yapamayacağım. Yerler ıslak olduğu için çok zorlayamayacağım arabayı. Şurada bir ufaktan gaza oturup çok güzel içeri çekiyor ya. Ah, önümüz boş olsaydı. Şimdi şuradaki yol müsait olursa bir inceden. Şanssızlığımız işte yerler ıslak olduğu için çok zorlayamıyoruz. Aracı aldık. Tek parça verelim. Rejeneratif frende viraj içi otobüslerdeki rötardar gibi kullanabiliyorsunuz. Yerler ıslak olmasına rağmen 70 ile gaza oturdum ki hem trafiğimiz vardı, çok da zorlayamadık. Yani aracın lastik yanakları biraz iri, yerden yüksekliği de fazla. Eskisine nazaran biliyorsunuz 5 santim yükseltmişler. Bu da aracın dönüşlerinde biraz yatma, savrulma vesaire etki yaratabilir ama ben bu arabada hissetmedim. Fazla bir rigid bir önceki kasasına göre, ikinci nesline göre. Lastik demişken bir jantlara değinelim. Şimdi Allure donanımında 19 janta geliyor. GT donanımında 20 janta geliyor. Jantlar biraz farklı. Hani alışılmışın dışında çok böyle simetrik bir dizaynı yok. Alışılır elbet ama ben zaten CNC kesim, elmas kesim diyorlar. CNC kesim jantları çok seven bir adam değilim. Genelde komple boyalı olmasını istiyorum ben jantın. Ama bunlarda böyle bir değişik tasarım yapmışlar. Hoş mu? Hoş. Rengine ve kasa duruşuna gayet adapte olmuş şekilde ama ben sevemedim. Sevmediğim bir diğer kısım, mesela örnek veriyorum, şurayı açtınız. Şurada 2 tane USB Type-C girişi var. Bu USB Type-C girişten kabloyu taktıktan sonra buradan kabloyu çıkartıp bunu kapatabileceğiniz bir alan yok. Yani kablo buraya sıkıştırdığı için kapanmıyor kapak. Onun dışında burada yine BMW'lerden alışık olduğumuz çift açılırlı, soğutmalı ve orta derinlikte bir gözü var. Soğutmasını şöyle açıp kapatabiliyorsunuz. İçeride bir ufak bir vana sistemi var. Soğutmasını açıp kapatabiliyorsunuz. Yani bu aracın içinde kapı işleri olsun, torpidosu olsun, 40 litreye yakın saklama alanı var. Bence C segment SUV da yeterli. Şuradan hemen bir torpidosuna bakalım. Torpido zırh plastik. Yani bence artık elektrikli arabaları bu tarz şeyler yapmaları lazım ki fazla tıkırtı vesaire bu sesler gelmesin. Sonuçta torpidonun içi plastik olduğu için ne yazık ki dönüşlerde vesaire oradaki koyacağınız materyal hoplayıp zıplayacak. Şurada şöyle. ESP güzel çalışıyor ha. Yerler ıslak. Yazlık lastik. Hava sıcaklığı aşağı yukarı 5-6 derecedir. Ona rağmen böyle gaza oturdum. Bana mısın demedi. Döndü kafasını çekti içeri arabanın. Tabii siz yine yapmayın. Torpido dönelim. Torpidonun içini flok kaplama isterdim. Dediğim gibi araba elektrikli olduğu için mesela bunun içi. Hani yumuşağımsı bir malzeme ama ses yapar. Mesela bunun için flok olması gerekiyor. Onun için flok olması gerekiyor. Kapının alt gözlerinin flok olması gerekiyor. Ya da en azından keçe, halı bir şeyle kaplanması gerekiyor ki ses yapmasın. Araba zaten sessiz. Bu tarz durumlar ne yazık ki can sıkıyor. Arabanın içinden devam edelim. Aynamız eski tip bir ayna. Allure donanımında bu aynayla geliyor. GT donanım paketine geçerseniz de elektrokrom bir dikiz aynasıyla bizleri karşılıyor. Şu çerçeve yakışmıyor. Artık bence şunları da kullanmasınlar. Hepsini standart elektrokroma çevirmelerine fayda var. Peugeot 408 incelememizden hatırlarsınız. Şu sunroof perdesi açma kapama ve sunroof açma kapama dokunmatikti. Bu ışıklar da dokunmatikti. Bunda şu iki tuşu mekanik koymuşlar. Sadece aydınlatmalar dokunmatik olarak bırakılmış. Burada SOS butonu ve sesli yardım butonları mevcut. Umarım hiçbirimiz kullanmayız ama örnek veriyorum, çok ağır bir kazada siz o butona basamadınız ki birçoğumuzun aklına gelmeyebilir bile. Araç otomatik konumunuzu ve aracın durumunu yetkilileri bildirip size yardım göndermesini sağlıyor. Umarım hiçbirimize lazım olmaz. Şimdi aracın dışına gelecek olursak Allure paketinde ön farlar LED ama GT paketinde piksel LED geliyor. Böyle bir ayrım yapmışlar. Bu piksel LED'de de öndeki arabanın ya da karşıdan gelen arabanın konumunu algılayarak onun gözünü çok almaması için aracın olduğu bölmeyi karartıyor piksel LED'de. Bunda öyle bir şey yok. Bunda dümdüz yanıyor. Stoplar GT donanım paketinde 3 boyutlu LED. Bunlar da normal LED yine aynı şekilde. Yani GT ile Allure'u biraz fazla ayırmışlar ama yapacak bir şey yok. GT donanım paketinde çamurluklarda ve kapağı altındaki dodikler piyano black. Bunda mat plastik.
Arka camda silecek yok. Niye koymadılar bilmiyorum. Kirlenmiyor demişler. Kirlenmiyor. Yani yağmur yağıyor, çamur ama kirlenmiyor. İlginç. Hakikaten temiz cam. Çok inandırıcı gelmemişti bana ama gayet yerinde test ettik arka camı. Arka camın hemen üzerinde konumlandırılmış kedi kulağına benzeyen bir tane spoiler yapısı var. Peugeot bunu 408 modelinde de kullanmıştı. Bence yakışıyor. Güzel bir tasarım. Şurada oturayım mı garaja? Oturduk. Vay be. Araba topluyor kendi kendine. Siz sadece direksiyonu sabit tutun yeter. Saçmalamazsanız, direksiyonla çok oynamazsanız araba bir şekilde şeride sokuyor sizi. Enteresan. GT donanım paketinde 360 kamera var. Bu arabada ön ve arka kamera ve park sensörleri var. 360 kamera yok. Ama 360 kameraymış gibi davranan yine bir sistem var. Geri geri manevra yaparken aracı. Hemen aracın dışından devam etmişken ön silecekler. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum. Sileceklerin üzerinden su sıkıyor. Bence muazzam bir görüntü. Biraz fazla sıkıyor. Çok ıslatıyor camı ama olsun. Daha iyi önce sıkıp sanki bu kadar sulamayabilirlermiş. Şurada bir gaza oturacağım. Sport modu alalım. Sport. Herhangi bir araçta sound aktör yok. Aracın içine suni bir ses veren bir sistemi yok. O yüzden gaza bastığınız zaman suni bir ses alıp rahatsız etmiyor insanı. Aracının motorunu önde konumlandırmışlar. Motoru görmek için hemen şu kapının alt tarafında yer alan kolu 2 kere çekmek suretiyle kaputu açık hale getiriyorsunuz. Yani kaputun ön tarafında herhangi bir mandal yok. BMW'lerdeki gibi 2 kere buradaki kolu çekerek kaputu direkt kaldırabiliyorsunuz. Yine Peugeot yine kaput amortisörü koymamış ne yazık ki. Niye koymuyorsunuz yani? Ya şuna koyun kaput amortisörü. Hatta artık bence elektrikli arabaları full yapmaları lazım. Şurada bir sıfırdan kalkmak istiyorum yine. Şimdi durduk ama. 3, 2, 1. Yerler çamur. Çok güzel oldu. Şu an yerler çamur. Ama ne kadar kalkabiliyor bakalım. Şöyle. Yokuş çıkıyoruz. Yerler çamur. Hızlanma muazzam ya. Şurada bir yine. Ne biçim gidiyorsun çocuk? Yani araba öyle bir hızlanıyor ki böyle 170'te limitlemeseler 220, 215 o bandı görecek gibi ama ne yazık ki limitlemişler. Evet arkadaşlar, bu araçla alakalı benim anlatacaklarım bu kadar. Çok yakında 1.2 multi-hibrit olanın da videosu gelecek sizler için. O anda biraz daha yüksek hız yapabileceğiz. En azından 170'te limitli değil. Aklınıza takılan, anlatmayı unuttuğum şeyler varsa bunları videonun altına yorumlara yazın lütfen. Ve sizden ricam kanala abone olmanız. Biraz abone sayınız düşük kalmış. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.